Bu ülkenin bir ilinin, bir ilçesinin, bir köyünde, yani bir yerleşim biriminde 10 gündür bir sokağa çıkma yasağı ucubesi adı altında bir mezalimin yaşandığından toplum acaba basın aracılığıyla ne kadar haberdardır? Bu ülkenin bir yerleşim birimi, Mardin'in Nusaybin ilçesinin Kuru köyünde sokağa çıkma yasağı adı altında kesintisiz bir zulüm, kesintisiz köylülere dönük işkence ve yargısız infazların olduğu haberleri ortalıkta dolaşırken resmi yetkililer, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı kafasını kuma gömmüş, bu konuyla ilgili bütün çağrılarımıza rağmen herhangi bir açıklama yapmamaktadırlar. Böylesi durumlarda yasamanın muhalefet kesimi denetim görevini yapamıyor. Yani meclisteki İnsan Hakları Komisyonu görevini yapamıyor. Yine Kamu Denetleme Kurulu diye bir kurul var. Hiç görevini yapmıyor. İnsan Hakları Üst Kurulu diye bir kurul var. Kağıt üstünde işlem yapıyor. İnsan Hakları Dernekleri, kuruluşlar geliyor. Onlar girmek istiyor. Barolar geliyor. Hukukçu kuruluşlar geliyor. Onlar da sokulmuyor. Oysa ki böyle bir yasak kararını ne vali, ne bakan, ne başbakan, ne hükümet veremeyiz. Zaten böyle bir yazılı karar da yok. Bunlar hep sözlü uygulanıyor. Mecliste soru önergesi konusu, araştırma önergesi konusu soruldu da bu. Maalesef meclis cevap vermiyor. Yargı cevap vermiyor, savcılık. Yürütme hiç cevap vermiyor. Hatta yürütme bu konudaki kaygıları dile getirenlere karşı insafsız bir dil kullanıyor. Suçluyor. Oysa ki bir hükümetin görevi 80 milyon insana kamuoyuna doğru bilgi vermek. 1978'li yıllara müsaadenizle dikkatinizi çekmek istiyorum. Ben ilkokul çağlarında bir çocuktum. Doğduğum ve büyüdüğüm köy olan Şehkent köyüne jandarmalar bir operasyon düzenledi. İstihbarat alınmış, köyde silah var. O silahların toplanması amacıyla bütün köy halkı köy meydanında, Bender dediğimiz köy meydanında toplatıldı. Kadınlar, çocuklar bir tarafa ayrıldı, erkekler bir başka tarafa ayrıldı. Ve saatler boyunca kadınların ve çocukların gözleri önünde, yani hepimizin gözleri önünde babalarımıza, dedelerimize akla hayale gelmeyecek işkenceler, gayri insani muameleler yapıldı. Amaç ne? Köyde var olan bir silahı ele geçirmek. Gel zaman git zaman junta gerçekleşti. Juntadan sonra Kürdistan köylerindeki bu uygulama değişmedi. Gel zaman git zaman 1990'lı yıllar gerçekleşti. 4000 tane köyümüz, yerleşim birimimiz yakıldı. Bu uygulamalar değişmedi. Gel zaman git zaman bir başka darbe gerçekleşti. 2015 yılının Haziran ayında milletin iradesi tanınmamak suretiyle bir darbe gerçekleşti. Şehirler, kasabalar yıkıldı. Şimdi aynı uygulama 1970'li yılların aynı uygulaması Nusaybin'in 3 köyünde uygulanıyor. Tamı tamına 13 gündür bir köy abluk altına alınmış, giriş çıkışlar yasaklanmış, bir istihbarati bilgiye dayalı olarak köyde yaşayan bütün canlılara eziyet ediliyor. Birazcık onuru olan, ben işkenceye karşıyım, ben reddediyorum zulmü diyen AKP grubundan bir vekil istiyorum. CHP grubundan bir vekil istiyorum, MHP grubundan bir vekil istiyorum. Gelin bu akşam Nusaybin'e gidelim. Gelin yarın sabah Hırabereş köyüne gidelim. Gelin oradaki yurttaşlara diyelim ki burada ne oldu? Barış Bloku eş sözcüsü olarak dün Nusaybin'e gittiniz. Koruköy'e girmeye çalıştınız ve sizi almadılar. Orada yaşanan durum nedir? Sizden sıcağı sıcağına bunu dinlemek, almak istiyoruz. Şimdi aslında şöyle bir özetleyeyim. Tabipler Birliği KESK bileşenleri bizimle beraber, biz valiliğin sorumluluğunda yürütülen bir operasyon olduğu için oradan izin almak için bir gayret içinde olduk.
Ama vali cevap bile vermiyor. Hiçbir şekilde red bile etmiyor randevu talebini veya bu konuda bir girişe izin verilmemektedir şu gerekçeyle bir cevap vermeye ihtiyacı da duymuyor. Dolayısıyla biz bölgeye gittik. Orada görevli askeri yetkililerden izin almaya çalıştık ama onlar da valiliğin sorumluluğunda olduğunu söyleyerek izin veremeyeceklerini söylediler. Biz de orada her gün şu anda köylülerin yaptığı gibi bekledik, cevap bekledik. Orada köyden uzaktan dumanlar görülüyor tepelerin arkasından. Başka operasyonlar da olabilir tabii. Dün için bu hani dumanlar görülüyor derken daha önce köylülerin anlattıkları da çok somut o köyde bir şeyler olduğuna Ahırların dair. yakıldığından bahsediliyor. Şimdi aslında ne oluyor dersek Türkiye'de ne oluyorsa o oluyor aslında orada. Her zamanki farklılık. Burada hukuksuzlukla milletvekilleri, eş başkanlar içeriye atılıyor. Yalanla hapsediliyor. Orada da bir yalan üretiliyor. Bunlarla köylüler katlediliyor. İşkenceye uğruyor. Çok net. Yani artık hani böyle iddialar falan değil bu. 90 yaşında bir köylü 90'lı yıllarda işkence gördüğü için akli dengesini yitirmiş bir köylüyü terörist diye yakalayıp güvenlik kuvvetleri sunuyor kamuoyuna. Bunun Tabipler Birliği tarafından raporları da yayınlanacak. Bu köylü şu anda hastanede yaşam tehlikesini atlatmış ama psikolojik sorunları zaten daha olduğu için onların depreştiği belli. Hastanedeki yaralılara doktorların dahi Tabipler Birliği'nin ve diğerlerinin temas etmesine engel oluyor. Bu aşırı hukuksuzluk yani neye dayatılıyor? Orada Şöyle işte bir yalan söyleniyor herkese, bütün Türkiye'ye, dünyaya hatta bir yalan söyleniyor. Diyorlar ki burada teröristler var ve biz de operasyon yapıyoruz. Hayır, 14 gündür 60 haneli bir köyde terörist varsa bile o hanelerin hepsine, her köşesine girme şansları var. Kesinlikle. Girip birilerini gözaltına alabilirler, suçluları yakalayabilirler. Bütün köy halkını oradaki besledikleri hayvanlarla beraber işkence etmek, açlıkla maruz karşı karşıya bırakmak, habersiz bırakmak bu çok önemli bir şey. İletişimden mahrum Akrabaları orada ve içeride köyün içinde çocukları var. 12-14 yaşında 2 kız çocuğundan haber alınamıyor, kayıp. Askerler bunları kendi hizmetlerinde kullanmak üzere aldıklarını söylüyorlar. Oradaki açıklama hiçbir tatmin edici açıklama yok. Diyorlar ki köyün elektriği, suyu var, gıdalarını biz veriyoruz. Niye bizi açmıyorsunuz o zaman, insanlar görsün? Madem gıdalarını veriyorsunuz bu insanlara. Onları da farklı şekillerde kameralara almak üzere köylüleri zorlayarak bilmedikleri kağıtlara imzalar yaparak bu kağıt imzalatma durumunda yazılan kağıtları görebilme şansınız oldu mu? Hayır, şöyle bunları işte bu gözaltından salıverilen bir genç çocuk var. Mesela bu çocuk ismini açıklayamıyor çünkü annesi köyde. 5 Geri gün köye boyunca giremiyor mu bu arkadaşımız? hayır, onu serbest bırakmışlar ama Geri öleceği köye almıyorlar. korkusuyla belki de evet köye giremiyor zaten. Başka bir yerde yerini söylemeyeyim şimdi. Ama anlattıkları vahim, çocuk hiçbir fotoğraf aman çekilmesin korkusuyla anlatıyor. Çünkü kayalardan atılma dahil her girdiği yere önce bu genci kapıdan içeriye atıp içeriden bir ateş bekledikleri için ama bu tür delilleri toplayamadılar. Dolayısıyla açamadıklarını düşünüyorum ben. Ülkeye yalan söyleniyor. Burada bu köylüler terörist ilan edilerek bu operasyon meşrulaştırılmaya çalışılıyor. Maalesef. Bu mümkün değil. Yani bir mızrak çuvala sığmıyor. Minarenin kılıfı uymuyor. Burada insan hakları İhlal suçu ediliyor. işleniyor. Türkiye'nin imza attığı uluslararası anlaşmalara karşı suçlar işleniyor. Uluslararası hukuk çiğneniyor. İnsan hakları çiğneniyor. Artık buna sessiz kalmamamız lazım. Kesinlikle. Peki orada kapıda bekleyen, köyün girişinde bekleyen sizler gibi diğer derneklerin, köylerin, halkların girişine askerler açıklama olarak hangi cümleyi kuruyor? Şunu söylüyorlar işte burada evlerin altında sığınaklar tespit ettik. Bu sığınaklarda yakaladığımız birisi var. Bu dediği işte 90 yaşındaki bir erkek veya o yaşlarda çok Bunları yaşlı bir medyaya erkek. da vermiyorlar bu bilgileri. Şimdi şunu Kimse yapmaları inanmayacak. mümkün tabii ama artık medyanın da kanunun tok olması lazım. 15 gündür burada eğer bir şeyler varsa bunu paylaşabilirler.
Buraya bir şeyler de konmak mümkün. Köylülerin anlattığı şu, burası 5000 yıllık bir yerleşim yeri. Ta Sümerlerden beri insanlar mağaralar yapmış, tüneller, çok önceden gelen İsmi nereden geliyordu? harabe baba, harabe aynı zamanda yaşlıların eski yıkıntıları anlamında bir şey var köyün adı. Koruköy deniyor. Biz köyün girişi dediniz. Köyün girişinde değil 15 kilometre mesafede tutuyorlar insanlar. Yani daha yakından olsa belki bir şeyler görülebilir, gözlenebilir. O civar köylüleri de öyle. Çok sayıda asker var. Esas şu gösteriyor. Bakın Mardin Devlet Hastanesi'nde, Nusaybin Hastanesi'nde de sivil kıyafetli, Kalaşnikovlu, silahlı insanlar marşlar söyleyerek hem de hastanenin içinde personele de gözdağı vererek bulunabiliyor. Yani bunların bir rütbesi şeyi yok, üniforması yok. Sivil ama ellerinde silahlı oralara gözdağı veren insanlar dolaşıyor. Kim oldukları, IŞİD militanı mıdır, silahlı kuvvetler personelidir belli olmayan şeyler var, görüntüler var. Tabipler Birliği Başkanı gittiğinde tartaklanarak reddediliyor örneğin. Tabip odasından arkadaşlar gidip bilgiler almaya çalışıyorlar veya daha doğrusu hekim hakkı olarak hastanın sağlık hakkını savunmak üzere oraya gidiyorlar. Ailelerinin başvurusuyla görüştürmüyorlar. Çocuk kliniğine yatırılıyor bir vücudunda yanıkları olan hasta. Ve kimseye buradan haber çıkartmamak için orada da bu silahlı ne olduğu belli olmayan insanlar var. Siz dün bütün günü orada geçirmiş bir barış bloku sözcüsü olarak, duyarlı bir vatandaş olarak ne demek istersiniz? Ne yapmalıyız? Artık Batı ile ilgili birkaç söylem duyduk. Batı'nın ayaklanması, belki de köyün girişine insanların yığılması, kapıların açılması. Çünkü orada o halkın başına ne geldiğinden kimsenin haberi yok. Biz siz olmasanız oraya kadar gidip de belki bunları öğrenemeyeceğiz ve bunların, bu haberlerin büyük bir çoğunluğundan, Türkiye'nin büyük bir çoğunluğunun haberi yok. Evet. Ve sanıyorlar ki buradakiler de inanıyor, teröristler varmış. İşte her aslında suçtur bu. Yani milletvekilleri içeride terörü desteklediler. Bu ne kadar büyük bir yalan ve hukuksuzluksa içeride tutulmaları. Farklılık orada. Hani diyelim gezi eylemlerinde burada çok genel söylenen bir şey vardır. Buralarda plastik mermi atılıyordu. Orada gerçek mermiler atılıyor. Burada milletvekillerine onların özgürlüklerini elinden alan bir uygulamayı reva gören akıl orada da diyor ki burada teröristler var veya teröristlerin olma kuşkusu var. Bütün köyü işkence altına alabiliyor, evleri yakabiliyor, hayvanları öldürebiliyor. Bu anlayışla bu ülkede bana göre barış kalıcı olarak imkansız hale getirilmek isteniyor. Yani bunu gören bir kız çocuğu, burada eziyetler çeken bir genç ne yapacak? Tek bir yol bırakıyorlar bu insanlara. Artık bunu barışın lafını bile edemeyecek. Biz orada edemeyiz. Bu kadar şey yaşandıktan sonra bu insana biz kardeş yaşayacağız. Nasıl diyeceğiz biz o genç kıza? Bu genç erkeğe aynı şekilde. Yani tahrip ediliyor. Artık barışın lafı bile edilmesine tahammülleri yok. Bunu tümüyle halka da yaydırıp kimsenin barıştan söz etmesini istemiyorlar demek. Bunu referandumla ilişkilendirecek olursak siz nasıl bir İkinci yönü de bu. Şöyle orada da ben açıkladım. Görünen şu. Yani bu köylerden tek bir evet çıkmaz. Ama ikili bir şey var. Bir bunların evet deme olasılığı yüksek olan köyleri tamamen bastırmak, bir de topluma mesaj vermek. Hani diyor ya yöneticiler, hayır'a karşı bir baskı yok. Bundan hala baskı olamaz. Bu diğer köylere de muhtarlar yoluyla baskılar yapıldığı söyleniyor. Şimdiden başlandı. Eğer köyden evet çıkmazsa sonunuz Koruköy gibi olur gibi sözler söyleneceği köylülerin tahminleri bunlar ki fiilen bu yapılıyor zaten. Yani Koruköy hiç onların devletin tekliflerini reddeden, kendi halinde hayvancılıkla yaşayan bir köy. 50-60 haneli bir köy. Evet, hiçbir şekilde de referandumda bunların evet demesi mümkün değil. Daha önce de HDP'ye oy vermiş
bir köy. Dolayısıyla bunlara yönelik yapılıyor. O dağlık bölgede olduğu için belki dağdaki bazı gidip gelenler görülmüş olabilir, böyle istihbaratlar alınmış olabilir ama bütün köyü düşman ilan etmek mümkün mü? Terörist ilan etmek mümkün müdür? Bizim itirazımız burada. Yani devletin görevi varsa da suçluyu yakalayıp çıkmaktır. O insanların hayatlarını mahvediyorlar. Köyü bir daha oturulamayacak hale getirme endişesi var. Yakma endişesi var köylülerin. Dün şöyle şeyler söylendi. Oradan gelen o haberler de çok kısıtlı alınabiliyor. Çünkü telefonlarına el konmuş. Ancak belki kalan varsa onlarla küçük haberler gelebiliyor. Hayvanları örneğin önce bir diyor ki herkes hayvanlarını boşaltsın, ahırları boşaltsın gibi bir emir geliyor. Bunlar hayvanlarını alıp çıkıp evlerimizi mi yakacak diye endişeleniyorlar tabii. Yakılan ahırlar olduğu söylenmişti. Fotoğraflara da yansıyan var zaten. Yani işte hiç sağlıklı bir bilgi yok. Dolayısıyla kuşku çok fazla. Oraya gitsek belki de çok kötü bir manzarayla karşılaşacağız. Bu gece ne olduğu hiç bilinmiyor. Sabaha belki bütün köyü yaktılar, içindeki insanları terörist ilan ederek. Bu bile mümkün yani. 51. bölge gibi olağanüstü halin en büyük. Yani batıdaki insan şunu hissetmeli. Orada bir yangın var. Ben orada söylediğim söz şudur. Bu yangın bizim tenimize değiyor. Çok somut, canımızı acıtıyor. Araya böyle zırhlar örmemek lazım. Bu acıyı hissetmezsek çareyi de bulamayız. Bunu hissedelim. Bizim saçlarımız tutuşuyor o yangından. Yani Batı'nın bunu görmesi lazım. O 90'lı yıllardaki gibi bilmiyordum deme şansı kimsenin yok. İşte söylüyoruz, haberiniz olsun. Burada insan hakları ihlalleri yapılıyor. İnsanlar işkence ediliyor, öldürülüyor. Haberiniz olsun. Yani buna sessiz kalmak suçtur. İnsanlar ne yaptım ben değil, ne yapmadım ben diye kendilerine sormalılar, bir şeyler yapmalı. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Bundan sonra herhangi bir sembolik işaret, şiir okuma ve benzeri şekilde eylem yapıldığında uyarılmadan dağılmanıza yönelik orantılı güç kullanılacaktır.